Urfa evleri. Bundan biraz devam etmek istiyorum aslında. Urfa'da maalesef Sur içinde ortadan kalkmış, tahrip olmuş veya işte devşirilmiş o kadar çok yapı var ki biraz önce bahsettiğimiz o işte o 10. yüzyılda 300 kilise ve manastırın yapıları nerede peki? Yani nerede? Neden görmüyoruz? Hadi işte o Süryani toplumu veya işte cemaati göremiyoruz. Ama bu yapılar nerede peki? Ama şunu diyebilir. Müslüman olmayan Ermeni, Musevi ve Süryani halkın çoğu zaman Müslüman değilse işte bu halklar Ermeni diye tabir edilmiş. Urfa'da böyle bir sorun var. Yani Süryanilerden o kadar çok az bahsedilmiş ki son dönem belgelerinde sanki işte Müslüman olmayan herkes Ermeniymiş şeyi veriliyor, imajı veriliyor. Aslında bu böyle değildir. Evet, Urfa'da ciddi anlamda bir Ermeni nüfusu vardı. Az da olsa Musevi nüfus vardı. Fakat bunun çoğunluğunu oluşturan Süryanilerdi. Bizim dikkat etmemiz gereken konu şu. Halkları tabii ki yaşadıkları coğrafyadan işte ayrı düşünmek ya da onları işte sınıflandırmak doğru değildir. Ama şu var. Burada demografik olarak hangileri vardı, hangi halklar vardı bunu bilmek daha doğru olur. Yani halkları sadece dinle ayırmak ciddi bir hatadır. Dinamik perspektife hiç uymayan bir tavırdır bu. Yani işte Kürtse Kürt, işte Kıpti ise Kıpti, işte Nesturi ise Nesturi. Yani o kadar çok halkın olduğu bir bölge ki yani Türkiye'deki birçok ulu caminin devşirildiğini, kiliseden veya işte Havra'dan, camiye çevrildiğini biliyoruz. Bu tüm İslam toprakları için çoğunlukla geçerli bir şey. Şimdi Urfa'da da bariz mimarisi, bu Sur içinde bariz mimarisi Müslüman olmayan yapılar ve bu yapılar günümüze kadar çeşitli eklentiler ve işte onarımlar geçirdi. Bazıları da maalesef çeşitli sebeplerle hiçbir şekilde günümüze ulaşmadı. Şimdi ben biraz bu aralar demeyeyim yani son birkaç yıldır bu yapıların biraz peşine düşme girişiminde bulundum ve bu aralar onunla ilgili çalışıyorum. Şimdi şu anda bu şeyi yaptığımız yerde de, bu konuşma yaptığımız yerde de inanılmaz bir Süryani ve Ermeni yapı kompleksinin olduğu yerler. Yani şöyle diyeyim size, Balıklıgöl'e çok yakın bir yerdeyiz. Şehrin kuzeyinden güneyine doğru inen, taraçalanarak inen bir topografyadan bahsediyorum ve bu yapıların hepsi hiçbiri güneydeki kale manzarasını birbirine önüne kesmeden taraçalanarak yapılmış bir yer. Burada işte sivil yapılardan işte kiliseler, manastırlar, camiler, konaklar, hamamlar, bunların hepsini görebiliyoruz ve altlarında su sistemleri olduğunu biliyoruz. Binlerce yıl öncesinden kalma su sistemleri olduğunu biliyoruz. İnanılmaz bir taş işçiliğinin, inanılmaz bir yapı statiğinin ortada olduğunu söyleyebilirim. Ve burada restore edilmesi gereken binlerce yapı var. Şimdi Urfa ilginçtir. İstanbul'dan sonra en çok tescilli yapıya sahip olan il. Ve her ay Urfa'da yeni yerler işte tescile katılıyor. Bu tescilli yapılar günden güne sayısını arttırıyor. Muhtemelen İstanbul'da geçecek bir düzeyde. Şimdi İstanbul'u böyle karşılaştırdığımızda o kadar da değildir falan ama gerçekten o kadar. Popüler bir konu olan Ayasofya yapısını diyelim. Ayasofya'daki yapıyı şöyle düşünün. Ayasofya yapıldığında
Ondan önce Urfa'da daha büyük bir yapı varmış. Yani tahmin ediliyor. Ve bu yapı Balıklıgöl'de bugün Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın yakınlarında bir yerde olmalıydı. O kadar büyük bir yapıymış ki dönemindeki kilise mimarisini biz daha geç biliriz. Hani daha sonraki yıllarda biliriz. Bir yapı yapıldığında Edessa'daki kilise kadar büyük ve ihtişamlı olmalı der. Yani başka bir kentte bir kilise ve cami yapılacağı zaman derlermiş ki bu o kadar büyük bir yapı olmalı ki Edessa'daki yapı kadar olmalı diye bir kıyaslama yapılmış. Maalesef bu yapı günümüzde hiçbir şekilde ulaşmamış ama vakanüslerden bunu biliyoruz. Yani hem Hristiyan vakanüslerin hem de Müslüman vakanüslerin bundan ara ara bahsettiklerini biliriz. Biraz Urfa'daki sur içinin bu yapıların Balıklıgöl'e yakın olanları ve demografik olarak ayrılan mahallelerden aslında biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle, evet sur içinde farklı halklar ve farklı inanç sistemleri vardı. Yani 10. yüzyıla kadar Müslümanlar yoktu ve 10. yüzyıl öncesinde Urfa'da çok yoğun bir Süryani nüfusu var. Biraz daha Ermeni ve işte Musevi gibi şeyler, işte Kürtler yine var. İşte Urfa'nın güney kısmında, güneydoğu kısmında, yani Suriçi'nin güneydoğu kısmında Harankapı civarı dediğimiz yer, Musevi mahallenin, Musevilerin yaşadığı mahalle. Biraz kuzeydoğuya doğru geldiğimizde çok yoğun bir şekilde Süryani mahallesi, kuzeydoğudan kuzeybatıya doğru olan şeyde ise Ermeni mahallesi ve Süryani mahallesinin işte birbirleriyle sınır oluşturduğunu görüyoruz. Ama oran olarak net bir oran tabii ki veremem. Ama oran olarak %60'a yakını Süryani yoğunluğu var. Yapı olarak da bahsediyorum. İşte bir %20 belki işte Ermenidir ve geriye kalan işte Kürt ve Musevi, Yahudi olan mahalleler diyebiliriz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şu, ana kültün olduğu, yani dinler öncesi Neolitik dönemde ise Neolitik dönemden kalma bir yer diyeyim daha doğrusu. Balıklıgöl havzasının içerisinde daha farklı, daha büyük tapınaklar bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Niçin? Çünkü burada su kültü var. Yani doğal su kaynağı var. Güzel bir topografya var. Savunmaya daha elverişli bir yerden bahsediyoruz. Bir kere kale var. Hemen üst bölgesinde, güney bölgesinde bir kale var mesela. Burada muhtemelen bu Urfa'daki büyük kilisenin olduğu yerin öncesinde muhtemelen pagan inanç sistemleri vardı ve burada muhtemelen sürekli bir devşirme, işte öncesinde işte su kültünün olduğu bir yer, daha sonra pagan kültü vardı ve ondan sonra bir kilise, ondan sonra işte günümüzdeki dergah camisi ya da Halil Rahman camisi dediğimiz yer. Burada şuna dikkat edebiliriz. Hemen karşısında, yani hemen bu kalenin kuzeyinde, hemen kale eteğinde bulunan yerin tam karşısında, yani yaklaşık 300 metre ilerisinde, yani su havzasını geçtiğinizde kuzey ana kayasının başladığı yerde ise Neolitik bir dönem var. 93 yılında yine yapılan bir onarım sırasında Urfa'da ki yani havza, Balıkgöl platosunun yapıldığı o dönemde inşaatın içerisinde, inşaat dolgularının arasında
çok önemli bir heykel çıkıyor. Balıklıgöl heykeli diye. Biraz Balıklıgöl adamı derler aslında da o da yanlış bir terimdir teknik olarak. Balıklıgöl insanı dememiz biraz daha doğru olur. Çünkü tam olarak bir kadın mı bir erkek mi şeyini bilmiyoruz o heykelde. 11.500 yıllık bir heykel. Ve dünyanın en eski gerçek boyutlu, yani bir insan boyuna yakın, yaklaşık 180 santim uzunluğunda bir heykelden bahsediyoruz. Şimdi bu heykelin yine Urfa'daki o ana kayanın içerisinden kesildiği, ana kayadaki kalsiyum kalker taşından yapıldığını görebiliyoruz. Gözlerinde birer tane obsidyen taş var. Ağzı olmayan bir heykel. Kaba yontulmuş bir heykel. Böyle bir alanda bulunuyor. Yani demek ki bu sürekli bahsettiğimiz işte peygamberler kenti inancı bu bölgeden boşuna söylenmemiş. Yani 11 bin yıl öncesinden de burada inançların olduğunu ve bunu sürekli bir aktarımla günümüze ulaştığını söylememiz doğru olacaktır. İşte bu inanç sistemlerinin yoğun bir şekilde gördüğümüz Balıklıgöl'de ise bu sefer işte Museviler, Süryaniler, Ermeniler ve Müslümanlar için bir ana kült oluşuyor aslında. Yani Balıkgöl'de şu ayrımı yapamıyorsunuz. İşte burası Süryani, burası Ermeni, burası Kürt, burası Arap, burası Türk falan diyemiyorsunuz. Çünkü ana kült 11 bin yıl öncesinden geldiği için aynı şekilde burada da bir devam etme şeyi var. Yani yakın tarihe kadar Hristiyanlar da burayı bir nevi haç gibi görürlerdi. Museviler de ara ara gelirlerdi. Çünkü Museviler de kökenlerinin Urfa bölgesinden geldiğini düşünürlerdi. İşte şu Hazreti Şuayb kentinden Hazreti Musa'nın işte bilirsiniz evlendiği yerdir. İşte dayısı olan Hazreti Yakup Hazreti Şuayb'den Şuayb'in bölgesine geliyor ve işte onun kızıyla evleniyor. Daha sonra diğer kızıyla evlenecek. Onlar da yakın tarihe kadar, Museviler yakın tarihe kadar Şuayb antik kentine gider ve orada ritüeller diyeyim, çeşitli ibadetlerini yaparlardı. Son yıllarda bu hemen hemen yok denecek kadar azaldı. Hristiyanlar için de yine bu geçerli. Yani dünyada dünyanın birçok yerine bu yayılan din sistemlerinin ortaya çıktığı bir yerden, daha Neolitik dönemden günümüze kadarki bir şeyden bahsediyorum. Böyle önemli bir ana kült merkezi var. İşte bu yapıların hepsi buraya çok yakın ve bunların işte bu inanç sistemlerinin bu yapılara yansımasını görebiliyoruz. Yani bir tonos sisteminin de o büyük devasa blok taşlarını kullandıkları yerlerde ikonografik bezemeler yaptığını görebiliyoruz. Bunlar hepsi birer gönderme. İşte o sanat tarihi açısından incelenmesi gereken yer. Yani inanç ve sanatın birleştiği, inanç ve sanatın beraber yoğrulduğu bir yapılar bütününden bahsediyoruz. Şimdi bulunduğum yapı Nahrin, kendi işlettiğimiz yapı. O da bu yapılardan bir tanesi. İşte metruk bir yer, terk edilmiş bir yer. Muhtemelen 1915'lerden sonra el değiştirmiş ve günümüze işte birçok eklenti, birçok işte bozulmalar falan yaşayarak 2 yıl öncesine kadar gelmişti ve biz 2 yıl öncesinde burayı işte alıp restore ettik. Şu anda da bir turizm tesisi olarak işletiyoruz. İlginç olan şu, ben orada bir şey söyleyebilir miyim? Ben orada tabii. bir şey söyleyebilir miyim? İlginç olan tarafını sana bırakacağım şimdi anlatmanı. Bu çok Tabii. önemli bir şey. Şu anda gene ezan sesi girdi Evet. konuşmamıza. Bu da tabii bizim bu Anadolu Dinleri ve İnançları platformu için yaptığımız söyleşiye çok güzel bir renk katıyor aslında. Evet, evet. Arkadaki o sesler. Urfa'da hiç susmaz. Çok güzel ilahiler dinlersiniz bütün hafta boyunca. Senin şu anda içinde bulunduğun yer o 300 tane manastır ve kiliseden bir tanesi değil mi? Bir manastır yapısı değil mi? Bir Süryani yapısı. Ve sen orayı
işletiyorsun. Oranın restorasyonunu yaptın. Çok güzel de bir yer. Biraz oranın açılışına Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Sayın Saliba Özmen'i davet etmiştin. Onları da Evet, bize evet. biraz anlatırsan çok mutlu oluruz. Demek isterim. Evet, senin bahsettiğin 300 yapıdan bir tanesi mi? Kesinlikle bir tanesi. Ama bununla ilgili bir kayıt yoktu. Yani bu yapının kime ait olduğu, ne zaman yapılmış, bununla ilgili bir kayıt yoktu. Maalesef böyle bir sorunla karşılaştık. Çünkü metruk olan bir yer, büyük bir kısmı yıkılmış, işte definecilerin tahrip ettiği, madde bağımlarının kullandığı bir yer haline gelmişti. Ve çok farklı dönemlerde 6 parçaya bölünmüş bir yerden bahsediyor. Yani yapının tamamı aslında 6 parçaya bölünmüş. 6 ayrı aile kullanmış ve onlar da zamanla terk etmeye başlamışlar. Restorasyon öncesinde burayı incelediğimde, ki bu mahallede bir restorasyon çalışmam olmuştu. Mahallenin tümünün cephesinde bir bakanlık, Kültür Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla bir cephe restorasyonu vardı mahallenin. O sırada keşfettiğim bir yapı aslında. Yani öyle elimle koymuş gibi bulduğum bir yapı değildi. Bu tür yapıların çok olduğunu biliyordum ama tabii her yapının içine giremiyorsunuz. Bunların çok büyük kısmı özel mülk. Bu da özel mülktü ama kimse yoktu burada. Manastır olduğunu düşünüyoruz. Bunu niçin düşünüyoruz? Çünkü yapıda çok büyük bir mutfak var. Ve derslik olarak düşündüğümüz avlunun altında, yani evin eksi 3 metre altında bölümler var. Bu bölümler böyle derslikler gibi dizayn edilmiş. Tabii toprak altında kalmış. Biz onları kazılar sırasında ortaya çıkardık. 3 ayrı birbirinden bağımsız ama geçişli olan derslik olarak kullanılabilecek yapılar keşfettik bu sırada. Çok büyük bir mutfağı var. Hatta Urfa'daki en büyük tescilli mutfak diyebiliriz. Çok farklı bölümleri var. Örneğin rahibelerin kullandığını düşündüğümüz veya başka misafirlerin gelip burada sefere çıkmış din görevlerinin gelip burada konadıklarını tahmin ediyoruz. Urfa'da bunun gibi benzer bir iki yapı restore ettim aslında. Bunlardan biri rahibeler eviydi. Rahibeler evinde de buna benzer bir. Çünkü onun kaydı vardı. Önce Kapusen rahibelerin gelip kullandıklarını biliyorduk. Bu da ona benzer bölümlere sahipti. Fakat hiçbir kitabe yoktu. Yani bu kitabeden kastım azıcık da olsa bilgi verebilecek bir tarih notu bile düşünmemişti. Mesleki olarak, bir sanat tarihçi olarak, bölgede mimari restorasyonlar yapan biri olarak bir mimarlık tarihçisi gözüyle baktığımda buranın bir manastır olabileceğini düşündüm ve diğer yapılarla karşılaştırarak bundan büyük oranda emin oldum. Hatta yapının restorasyonu sırasında sevgili Saliba Özmen de, Diyarbakır Mardin Metropoliti Saliba Özmen'in de fikirlerini aldım. Kendisini de buraya davet ettik. Sağ olsun gelip inceledi. Ve tabii ki senden bahsetmesek olmaz. Senin de aracılık ettiğin bir dönemdi. Senin de o çok güzel ender bilgilerinden faydalandık. Emin olmaya başladık. Yani o yapı sırasında evet buranın bir manastır gibi dizayn edildiği, plana öyle oturtulduğunu anladık zaten. Maalesef dediğim gibi kitabı bulamadık ama bölümlerden, işte mutfaktan, avludan, dersliklerden, teraslardan bunu anlayabiliyoruz. Ve bu şekilde bir yapının restorasyonunu 8 ay gibi kısa bir sürede restorasyon etiğine uyarak, son yıllarda maalesef uyulmayan bir etik çoğunlukla buna uyarak bu yapıyı bir şekilde daha uzun yıllara aktarabilecek bir düzeye getirdiğimizi düşünüyorum. İsminden Naharin koyduk. Neden Naharin? Ben biraz da şehrin kaybolmuş ama asıl kimliği olan Süryani kimliğine bir atıfta bulunmak istedim. Yani Naharin ismi Süryanice'de bilirsin nehirler demektir esasında ama literatürde Bet Naharin'dir. Yani iki nehrin arası Mezopotamya'dır.
Biz de Mezopotamya'nın tam merkezinde, kalbinde bir yerde bulunuyoruz. Böyle bir şeyin daha doğru olduğunu, tarih iadesi demeyeyim ya, bu benim haddime değildir ama en azından ufak da olsa bunun bir jest olabileceğini düşündüm ve sevgili Saliba Özmen'den de bunu rica ettim. Kendisi sağ olsun kırmadı bizi. Hem buraya defalarca geldi hem çeşitli tespitlerde bulundu. Ve Narin isminin uygun olduğunu, kendisinin zaten koyduğu bir isim, daha güzel olacağını düşündü. Ben de bunu seve seve kabul ettim ve Urfa'da biz üzerimize bu şekilde düşeni yaptık. Yani sadece bu kısmını yaptık ve Narin ismini işte şey yaptık. Otel ve sanat merkezi olarak aslında düşünüyoruz. Niçin sanat merkezi? Çünkü bölge tarihi çoğu zaman yanlış aktarıldı. Yani buraya gelen misafirlere işte sadece Göbektepe değil, sadece işte Harran değil, sadece Balıklıgöl değil. Bunun altında çok ciddi bir sanat tarihi birikiminin olduğunu, çok ciddi bir dinler tarihi birikimi olduğunu, çok ciddi bir mimarlık tarihi birikimi olduğunu anlatmaya çalışacağımız bir yer burası. Yani akademik çalıştayların yapılacağı, burada müzik festivallerinin yapılabileceği, gastronomi etkinliklerinin yapılabileceği bir yerden bahsediyorum. Yani işin sanat kısmı sadece şey değildir, işte böyle eğlenmek ya da işte bir şeyler burada icra etmek değildi. Bunların konuşulacağı yer aynı zamanda. Böyle bir şey istedim. Böyle merkezi bir yerde böyle bir şeyin olması herhalde Urfa için Urfa'nın ihtiyacı olan bir yerdi. Bu şekilde bir şey yaptık. Tabii maalesef pandemi sürecinde bu şeylerin bir kısmı demeyeyim tamamı ertelendi. Önümüzdeki yıllarda umarım bu belayı tüm dünya def ederse, insanlar biraz daha dikkat ederse herhalde bitip tekrar o eski günlerimize ya da bizim arzu ettiğimiz günlere döneriz diye düşünüyorum. Böyle bir şey. Bunun gibi birçok yapı var. O 300 kilise ve manastırın eminim daha bilmediğimiz çok yapısı vardır. Ben naçizane onlardan bazılarını restore ediyorum şu anda. Yine enteresan bir şekilde Urfa'da tek Ermeni Katolik Kilisesi'nin olduğu, yine Cami Kebir Mahallesi'nde ki bir yine unutulmuş, işte yıkılmış, devşirilmiş ya da harap hale gelmiş bir yapıyı şu anda restore ediyorum. Orası da bir turizm tesisi olacak herhalde. Bir kitabesi var. 1800'lerin başında yapıldığını biliyoruz. En azından günümüze gelmiş kısmının 1800'lerin başında yapıldığını biliyoruz. Böyle o kadar çok yapı var ki işte yani işte size Reji Kilisesi'ni mi söylesem, işte Rahibeler Evi'ni mi desem, işte yani işte Yorgancı Sokak'taki evleri mi desem, o 58 Meydanı'ndaki diğer yapıları mı desem, Bey Kapısı'nı mı desem, Harran Kapı mı desem, o kadar çok yapı var ki bunların tamamı kayıt altına alıp en azından böyle etap restore edilmesi gereken, korunması gereken yerler. Yani bir açık hava müzesinden bahsediyorum. Dünyanın en büyük açık hava müzesinden bahsediyorum. Bunu söylerken de hiç böyle ne derler, şüphe duymayacak şekilde emin olarak bunu söyleyebiliyorum. Yani Urfa kesinlikle dünyanın en büyük açık hava müzesidir. Sevgili İbrahim, çok güzel bir yerdesin. Çok güzel bir konuyla çalışıyorsun. Kültürel mirası gerçekten sırtlananlardan birisin. İnşallah yolun çok açık olsun. Önümüzdeki zaman diliminde işlerin de rast gitsin. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel bilgilerle bizi zenginleştirdin ki gerçekten bir ders gibi oldu. Bitsin istemiyoruz, bitmesin istiyoruz. İnşallah daha başka çalışmalarında, daha başka konularda seninle tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz sana. İyi ki varsın. Ben de çok... Dostlar, ADİP için yaptığımız kültürel mirasımızı sırtlayanlar sohbetlerimizde bu bölümde Urfa'daydık. Çok sevgili dostum, sanat tarihçi ve restorasyon uzmanı, aynı zamanda turizmci, başarılı gençlerimizden İbrahim Halil Sarısu ile birlikteydik. Kendisiyle çok eski çağlardan günümüze Urfa'daki inanç katmanlarını, şehrin demografik yapısını, kültürünü, bugüne kadar gelen tüm inançları
örf ve adetleri bir nevi sanata nasıl yansıtmışlar, bunları dinledik ve aynı zamanda kendi işlettiği güzel bir manastır yapısı olan otelini de gördük ve Urfa'yı gerçekten daha yakından tanıdık, başka bir yüzüyle tanıdık. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.